Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta yerel aktivizm manzaraları içinde bir geziye çıkıyoruz. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle her hafta çıktığımız kentler turunun bir yenisi içinde karşınızdayız. 1 Mayıs'ın hemen arifesinde, Şeker Bayramı'nın 2 gün öncesinde Kültürhane'den çok da uzaklaşmadan sizlere sesleniyoruz. Gezimize buradan başlıyoruz. Gezimiz diyoruz çünkü gezi bizim gezimiz. Geziciyiz. Çok şükür ki ne gideceğiz ne kalıcıyız ama gezmeye devam ediyoruz. Geçen hafta çok sevgili gezici dostlarımızdan birkaçını Silivri'ye, Bakırköy'e uğurladık. Onlara bir selam etmeden başlamayalım istedik. Sevgili Mücella hocamız, Çiğdem, Hakan, Mine, Can, Tayfun, Yiğit hepsi çok haksız bir hükmün kurbanı oldular. Osman Kavala'yı söylemeye bile gerek yok zaten. Binlerce gündür dört duvar arasında ama onların orada olması bizi herhangi bir yılgınlığa, herhangi bir yorgunluğa veya umutsuzluğa sevk etmiyor. Tam tersine artık onlar için de onların boşluğunu da hissettirmemek için daha bir şevkle, enerjiyle işimizin başındayız. Elimizden ne gelirse artık küçük, büyük ne olursa sadece bir şeyler yapabilmenin, boş durmamanın arayışı içinde gezilerimize devam ediyoruz. Sadece biz de değil, 10 Nisan'da Guardian'da Moya Lothian McLean imzalı bir yazı yayınlandı. Tam da aslında bizim ruh halimize de tercüman olan bir yazı. Çünkü o da yazısında Britanya'daki işte bütün olumsuzlukları, ekonomik, ekolojik, sosyal olumsuzluklardan bahsediyor bir yandan. Bir yandan da bunlara çözüm vaat etme potansiyeli, inandırıcılığı azalmış siyasal evrenden bahsediyor. Siyasal partilere üyelikler azalıyor, güven azalıyor, seçimlere katılım azalıyor. Biliyorsunuz bütün Avrupa'da yabancı düşmanlığı artıyor, ırkçılık artıyor, sağcı hareketler güçleniyor. İşte Fransa'da gördük. Le Pen yine ikinci turdaydı. Yine ehvenişer bir şekilde Macron Cumhurbaşkanı oldu. Buna karşın ne yapmamız gerekiyor peki? İşte McLean'ın yazısı bu yerel aktivizm çabalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü elimizden ne gelirse yapmaya mecburuz. Bundan sorumluyuz. Kendisi Sarah Woolley adlı bir gazeteciden alıntı yapıyor. Sarah, hayatta sizin için önemli olan 3 şey seçin ve birine odaklanın diyormuş. Gerçekten de hani bir şeyler yapmak, bir şeyler yapabiliyor olmak büyük ayrıcalık. Ama bunun da layıkıyla yapmaya çalışmak önemli. Britanya'daki manzara buna dair çok fazla ipucu içeriyor. İşte yazıda bir takım örnekler var. 68 yaşındaki annesi yerel bir kadın eşitlik komitesine kaydolmuş. Öğrenci sendikaları kuruluyor, gelişiyor. Kiracılar çok ciddi bir şekilde hareket halindeler, örgütleniyorlar. Küçük, büyük, önemli, önemsiz demeden başkalarıyla bir arada olabileceğimiz mecraların kıymetini bilmeliyiz. Bunun da en önemli yeri kentler, kentsel mücadele alanları, kentsel aktivizm tam da şu anda yapmamız gereken bir şey. Çünkü zamanı geldiğinde bu küçük küçük hareketler Gezi'de gördüğümüz gibi bir araya geldiklerinde onların dönüştürücü gücü çok daha büyük oluyor. Gezi'de olmadı bu. Gerçekten de Gezi benim için bir ütopyanın hızla nostaljiye dönmesiydi. Bir anda biz oradaki birikimi bir nostalji gibi görmeye çalıştık. Oysa oradaki bir ilhamdı ve o ilhama hala sadık kalmamız, o ilhamı başka şekillerde, başka mecralarda, başka pratiklerle tekrar yaşatmamız gerekiyor. Buna dair çok hoş bir önerisi oldu sevgili Onur'un. Ece Burgaz'ın 20 Nisan tarihli Bigumigyo, doğru söyledim inşallah, Bigumigyo'da yayınlanmış bir yazısı kentsel aktivizm kolajından bahsediyor. Portekizli João Pompario'nun tarihi, siyaseti ve sanatı birleştiren bir videosu var. Chicago'da, yani Amerika'daki Orta Batı'nın en büyük şehrine ve halkına bir övgü niteliği taşıyor bu. Hem kentten bir takım kolajlar görüyorsunuz, kentin o amblematik mekanları, önemli mekanlarını görüyorsunuz. Hem de onlarla birlikte işte kentteki hareketleri, protestoları, gösterileri, aktivizmini, manzaraları var. Sesler geliyor, insanlar görünüyor. Gerçekten de Chicago'nun o yerel aktivizm tarihine dair çok hoş
bir video. 3 dakika 40 saniye süren bu film gerçekten de Chicago'nun o yerel aktivizm tarihini, Chicago'nun görüntüleri eşliğinde harika bir şekilde gözler önüne sürüyor. Tavsiye ediyoruz. Biz bir parçasını koyduk. Gerisini aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Aslında bizde de bir örneği yapılmış. 2013'ün 1 Mayıs'ı için Füsun Turcan Elmasoğlu o 1 Mayıs 1977'nin fotoğraflarını o zamanki Taksim fotoğraflarıyla kolajlamış. Bir yanda görüyorsunuz işte kitleler, işçiler, öğrenciler, siyasal partiler. Bir yanda da şimdi aslında ondan beridir de tanınmayacak hale gelmiş Taksim. O bellek kayması aslında o belleğe sahip çıkmamız, o mekanın tarihini tutmamız açısından çok önemli. Bunu Yalçın Pembecioğlu bir sene sonra 1 Mayıs 2014'te yine Bigomigo'da yayınlanmış. Belki Gezi için de böyle bir çalışma yapılabilir. Çok fazla kare var ve o Gezi'nin karelerini öncesiyle şimdisiyle kolajlamak da iyi bir fikir olabilir. Bu tür şeyler işte o belleği, o mirasa sahip çıkmak için, arkadaşlarımıza olan borcumuzu ödememiz için bizim yapmamız gereken bir ödev sanırım. Bütün bu hikaye kentsel aktivizm, kent hakkına geliyor. Birleşmiş Milletler geçen hafta Perşembe günü çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Üst düzeyde bir genel kurul düzenlendi ve bu genel kurulun gündemi de yeni kentsel gündemdi. 5 yıl önce yayınlandı, imzaya açıldı biliyorsunuz. Bütün o kentlerin, ekolojinin, toplumsal adaletin, insan haklarının tek bir çerçeveye alındığı çok önemli bir metindi. O tarihten beri 167 ülke imzaladı bu yeni kentsel gündem metnini. Fakat sadece 25'i bu 5 yıldan sonra bir gelişme raporu yayınladı. Buna dair olarak da Küresel Kent Hakkı Platformu bir açıklama yaptı. Hemen genel kuruldan önce, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan önce bu yeni gündemin amacına hizmet etmesi için altı çizilmesi gereken noktaları paylaştı. Birincisi, sosyal, mekansal ve çevre adaletine yönelik ve insan haklarına saygılı politika ve programların uygulanmasına yönelik vurgunun daha da kuvvetlendirilmesini telkin ediyorlar. Yani bunun bir niyet olarak, bir temenni olarak var ama bunun uygulamasının, bunun peşinin sürülmesinin çok daha vurgulu bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Müşterek, kamusal, kar amacı gütmeyen bir kent için yerel yönetimlerin ve sivil toplumun bu süreçte daha katılımcı bir role büründürülmesi, bunun sağlanması gerektiğinin altını çiziyorlar. Habitat 2'den beri biliyorsunuz bütün bu küresel hedeflerin hayata geçirilmesinde belediyelerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin hakkı inkar edilemiyor. Ama bunun daha vurgulu bir hale getirilmesi lazım. Ve üçüncü olarak da bu yeni kentsel gündemin amaçlarına hizmet edebilmek için bu ölçekler arasında hem yerelle ulusal hem ulusalla uluslararası, uluslararası da yerel arasındaki işbirliklerinin daha eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesini telkin ediyorlar. Biz kayda alırken henüz toplantı yapılmamıştı. Sonuçlarında bakalım bunları ne kadar göreceğiz. Tabii sadece böyle büyük uluslararası kuruluşların eline bakmıyoruz bunların hayata geçirilmesi için. En başından da beri söylediğimiz gibi bunun hepimizin sorumlulukları var. Hepimizin elinden gelecekleri var. Bunun bir örneğini Mashable sitesinin 8 Nisan tarihli nüshasında rastladım. Yani nüsha ne kadar doğru bir ifade bilmiyorum ama 8 Nisan tarihli bir yazısında rastladım. Orada Yaya Onuru diye bir hareketin gitgide geliştiğinin bilgisini veriyordu. Yaya Onuru nedir? Bu bir takım aktivistler ve sanatçılar arabaların egemenliğinde, arabaların hakimiyetindeki bu ortak kamusal alanlarımızda yayaların çektiği mağduriyetleri, zorlukları belgelemeye başlamışlar. Jonathan Stolz adlı bir sanatçı, bir aktivist mesela Colorado'nun bütün sokaklarını yürümüş 8,5 ayda ve yürürken de bir takım videolar çekerek o yayaların çektiği sıkıntıları, duydukları endişe ve korkuları kameralara yansıtmış. İşte zor bir kavşak, kaldırımsız bir yol, biten bir kaldırım, engellilerin rahatça gidemeyeceği bir satı, bütün bunları tek tek belgeleyerek ve bunları da oradaki sorunu dile getirerek videolamış. YouTube'da da var. TikTok'ta takipçi sayısı 100.000'e yaklaşmış durumda. Bir yayanın kentte yaşama, hareket etme zorluklarını çok hoş bir şekilde belgelemiş ve bundan da yaya haysiyeti hareketi doğmuş. O zaman sloganı da belli. Yayaların onuru arabaları yenecek diyelim ve birazcık daha açık havada dolaşmaya devam edelim. Yürümenin çünkü
faydaları saymakla bitmez. Bildiklerimiz var, yeni öğrendiklerimiz var ve bildiklerimizin teyit edilmesi var. 2018 tarihinde yapılmış bir araştırma gözüme çarptı. Bu London King's College'dan bir grup bilim insanı insanların açık havada işte ağaçlara karşı, gökyüzünün altında, kuş cıvıltıları içindeki ruh hallerini bir telefon aplikasyonuyla kayıt altına almışlar. Burada 108 kişiye bu aplikasyon dağıtılmış ve onların o bir hafta boyunca 3013 değerlendirme yapması istenmiş. Fikir basit. Nasıl hissediyorsunuz diye aplikasyona giriyorsunuz ve o sırada sizin GPS koordinatlarınızla nasıl bir yer olduğunuz bulunuyor. Şimdi yani bunu bilmek için çok fazla herhalde bu kadar araştırma yapmak ne gerek var diyorsunuz. Ama bazılarının anlaması, idrak etmesi için illa sayısallaştırmak gerekiyor. Ve araştırma sonuçları göstermiş ki bu tür mekanlarda, açık havada, doğa içinde zaman geçirenlerin depresyona yakalanma riski çok daha az. Ruh halleri daha iyi. Tabii burada şöyle bir soru işareti var. Geçenlerde gördüğüm bir tweette çok hoşuma gitmişti. Yani depresyondan muzdarip birine çık dolaş açık havada birazcık kafanı dağıt demekle bacağı kırılmış birine maraton koşmayı tavsiye etmek aynı şey diyordu. Zaten hani o depresif ruh hali insanı dışarı çıkarmaktan alıkoyuyor. O zaman ne yapacağız? Demek ki biz depresyona girmeyi beklemeden bol bol açık havada zaman geçirmeye, birazcık nefeslenmeye çalışacağız ki ondan sonra bu depresyondan muzdarip olmayalım. Tabii bunun için ağaçlık, doğal mekanlara ihtiyacımız var. Hepimizin böyle bir şansı yok. Hep konuşuyoruz ağaç eşitsizliği, park eşitsizliği. Buna yönelik olarak da çabalar artmakta. Yine Britanya'dan gidelim. Orada çok yoğun bir ağaçlandırma kampanyası yürütülüyormuş. Guardian'da 5 Mart'ta çıkmış bir haber bu. Büyük şirketler topraklar alıyorlar, orada ağaçlandırma yapıyorlar ve Büyük Britanya'nın bu karbon emisyon hedeflerine ulaşmasına destek veriyorlar. Şimdi buraya kadar bir şey yok. Fakat buradaki sıkıntı şu, birincisi böyle bir bunun günahını ödemek gibi. Hani biz kirletiyoruz ama bakın ağaç da dikiyoruz. Böyle bir mantığa bunun emanet edilmesi sıkıntılı. Hani ne kadar kirletirsek o kadar ödüyoruz. Bunda ne sorun var gibi. O Kyoto Sözleşmesi'nden beri dönen kirleten öderin param var, ödüyorum. Kirletiyorum da ağaç da dikiyorum gibi bir mantığın tehlikesi var. Ama daha önemli bir risk var burada. Rapor onu gösteriyor. Meğersem bu şirketlerin karbon vergisi, çevre vergisinden muaf olmak için orman kuracakları bu araziler kırsal alandaki arazi fiyatlarını, toprak fiyatlarını inanılmaz arttırmaya başlamış. Bu da işte bir hani kaş yapalım derken göz çıkarmak tabirine yakışan bir pratiğe dönüşüyor. Siz diyorsunuz ki evet ben kirletiyorum. Bunun bedelini ödemek için de bakın arazi aldım. Orman yapıyorum diyorsunuz ama orman yapmanız oradaki yerel üreticilerin, yerel halkın o toprağa erişimini, o toprağa işleme şanslarını azaltıyor. Başka bir adaletsizliği doğuruyor. Bütün bunlar işte o büyük şirketlerin ekolojik sorunları bile nasıl kendilerine çıkar sağlayacak bir şekilde yontabilmelerine başka bir örnek sayılabilir diyelim ve bu hafta bir kıraatla değil ama çok şahane bir etkinliğin haberiyle bitirelim. Kent Araştırmaları Kongresi Mayıs ortasında toplanıyor. 7. kez toplanıyor. Eğer hafızam beni aldatmıyorsa eski hayatımda bunun birincisine Eskişehir'de katılmıştım. Ondan beri çıtayı gitgide yükselttiler. Hem İdeal Kent dergisi hem ODTÜ işbirliğiyle yapılan kongrenin programı bugün yani 30 Nisan Cumartesi günü yayınlanıyor. Biz kayda alırken henüz yayınlanmamıştı ama sadece davetli konuşmacılara baktığınızda bile şahane bir kongre olacağı belli. Kimler var? David Maiden var, Cihan Uzunçarşılı Baysal var, Stavros Stavrides var, Uğur Tanyeli var. Sadece bunları dinlemek için bile gidebilir ki program açıklandığında kim bilir ne ilham verici çalışmaları dinleme şansınız olacak. Ankara'da 16 Mayıs'tan itibaren 7. Kent Araştırmaları Kongresi'nde duyurusunu yapmış olalım ve müsaadenizi isteyelim. Bu hafta başka bir çekim olduğu için sevgili Burkay Bey'imizle baş başa yaptık bu programı ama başka bir ekip tabii ki bunun kurgusu, kısası, altyazısı, çevirisi için yoğun bir mesai harcayacak. Bayram demeden, seyran demeden, maç demeden, final demeden bu işe emek verecekler. Siz de ilginizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi, yorumlarınızı esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Adresleri biliyorsunuz. E-mailim buralarda bir yerde olsa gerek. Twitter şurada ve Instagram'da tam sırtımda. Bakalım nereden çıkacak? Hepinize iyi haftalar. Şimdiden 1 Mayıs İşçi Bayramınızı ve Şeker Bayramınızı kutluyoruz. Hoşça kalın.